Yapay zeka tartışmalarının yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde pek çok şeyi öngördüğünü düşündüğüm bir filme götüreceğim sizi bugün. 2015 yapımı enfes bir bilim kurgu filmi olan Chappie. Sadece bir film incelemesinden ziyade yapay zeka ve bilinç üzerine bazı soruların peşinden gideceğiz birlikte. Hazırsanız gelin benimle. Neil Blomkamp'ın yönettiği 2015 yapımı Chappie, yapay zeka, bilinç ve insan doğası üzerine düşündüren bir aksiyon bilim kurgu filmi. Film, yakın gelecekte suçla mücadele için kullanılan robot polislerden birinin mühendis Diane Wilson tarafından özel bir yapay zeka programıyla donatılmasını ve peşi sıra gelişen olayları konu alıyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki Chappie sıradan bir yapay zeka değil, o öğrenen, gelişen ve kendi bilincini oluşturan bir varlık haline geliyor. Tıpkı bir çocuk gibi çevresinden etkilenerek büyüyor ve iyi ile kötü arasındaki farkı anlamaya çalışıyor. Film sadece yapay zekanın teknik yönlerini değil, bilinç, kimlik ve özgür irade gibi derin felsefi soruları da ele almış, tam da bu sebepten benim radarıma takılmış olan filmlerden biri. Ayrıca insan zihninin dijitalleşmesi ve bir yapay zekaya aktarılması gibi etik ve varoluşsal konular da filmin en çarpıcı noktalarından biri ki bunun üzerine de konuşacağız. Elbette videom film hakkında sürpriz bozan unsurlara sahip olacak. O yüzden eğer henüz filmi izlemediyseniz ve bu sizin için önemliyse uyarımı yapmış olayım. Spoiler yerine sürpriz bozan dedim. Hoşuna gitti değil mi? O zaman bir beğeni at da biz de sevinelim. Şimdi film başlarda suç ve anarşiyi minimize etmek için robot polislerin kullanımına odaklanmış. Dünyanın ilk robotik polis ordusunu oluşturan bu makineler gerçekten de suçla mücadele konusunda olağanüstü bir performans gösteriyor. İlk olarak Johannesburg, Güney Amerika'da kullanılmaya başlanan bu robotlar suç seviyesinde dikey bir iniş yaşanmasını sağlıyor ve onları üreten Tetravol şirketini büyük ölçüde zengin ediyor. Bu robotların hacklenme ihtimali tabii insanlar arasında konuşuluyor ve şirket kurşun geçirmez koruma anahtarı adını verdikleri bir sistem sayesinde bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Şimdi bu droidlerden bir tanesi, Droid 22, bir çatışmada göğsüne bir roket yiyor ve droidlerin tasarımcısı Diane, ana gövdeyi ezip alaşımı geri dönüştürün diyor. Droid 22 her görevde başına talihsiz bir olay gelen bir robot. Yine mi 22 falan diyor çalışanlar. İşte o droid, Chappie olacak olan robotumuz aslında. Filmde bu olaylara paralel olarak bir de benim son derece orijinal bulduğum bir çetenin hikayesi işleniyor. Orijinal dememin sebebi çete üyelerinin kendilerine özgü tarzlarının olması. Ninja, Yolandi ve Amerika. Suçu falan övmek değil, yani filmin doğasında çok orijinal karakterler yaratılmış anlamında söylüyorum. Çetenin tarzı punk, anarşist ve distopik cyberpunk unsurların bir karışımı olarak tasarlanmış. Çete üyeleri, özellikle Die Antwoord müzik grubunun üyeleri Ninja ve Yolandi Visser tarafından canlandırıldığı için Zef kültürüyle doğrudan bağlantılı. Zef, Güney Afrika kökenli bir alt kültür. Asi, gösterişli, düşük bütçeli ama havalı bir estetiği temsil ediyor. Bu çetenin tarzında da dışlanmışlık, toplumdan kopukluk ve sistem karşıtlığı ön planda. Kıyafetleri, dövmeleri, neon renkleri ve grafiti kaplı mekanlarıyla yeraltı kültürüne ve post-apokaliptik bir anarşi anlayışına sahipler. Agresif ama aynı zamanda çocuksu ve kaotik bir yapıları var. Bu üç karakter filmin doğasında aslında çok önemli karakterler. Her ne kadar bir çete olsalar da aslında farkında olmadan inanılmaz bir olaylar zincirine yol açacaklar. Tüm bunların Chappie ile alakası ne diyecek olursanız da ileride bu ekibin yolu onunla kesişecek ve olaylar bayağı ilginç bir hal alacak. Peki, çetelere karşı üretilmiş bir robotla bir çetenin yolları nasıl kesişecek? Bu bizim çetenin bir mevzudan başka bir çeteye yüklü miktarda borcu var ve 7 gün gibi kısa bir sürede ödemeleri gerekiyor. Çünkü karşılarındaki çok daha büyük ve tehlikeli bir çete. Bunlar da büyük bir soygun yapmaya karar veriyorlar. Hedef, seyir halindeki bir banka arabasını soymak. Fakat droidler buna izin vermeyeceği için kapatma kumandası gibi bir şey olabileceğini düşünüyorlar ve bu robotları yapan adamı bulurlarsa bu kumandayı da ele geçirebileceklerini planlıyorlar. Diane'la da bu şekilde yolları kesişiyor. Diane da o sırada şirketteki işlerinin dışında kendi özel projesi için çalışıyor. Bir yapay zeka projesi. Video blogundan anladığımıza göre 944. günde olduğu zamanı izliyoruz. Yani yaklaşık 2 yıl 7 ay gibi bir süre boyunca üzerinde çalıştığı bir proje. Diane uzun uğraşlar sonunda Consciousness.dat programını stabil hale getirmeyi başarıyor. Yani temel olarak yapay zekanın bilinci diyebiliriz. Ve tabii onu bir an önce çalışan bir sistemde test etmek istiyor. Aklına imha etmeye gönderdiği o Droid 22 geliyor ve
Hemen onu almak için arabasına atlayıp şirkete gidiyor. Droid 22'nin yok edilmemesini söylüyor görevlilere ve şirketin patronuna gidip ona heyecanlı bir şekilde yeni projesinden bahsediyor. Diyor ki, sanırım kırdım. Gelmiş geçmiş ilk düzgün ve tam yapay zeka. İnsanın aklından daha zeki olabilecek bir bilgisayar sistemi bu. Ona tablo gösterebilirim ve o tablo hakkında yorum yapabilir. Beğenip beğenmediğine karar verebilir. Beste yapıp şiir yazabilir. Şimdi neden videonun başında pek çok şeyi öngörmüş bir film dediğimi anladınız değil mi? Tam da günümüzdeki yapay zekaların yapabildiği şeylerden bahsediyor. 2015 yılında Chappie filmi çıktığında yapay zeka ile ilgili bazı gelişmeler vardı ama filmde bahsedilen yeteneklerin büyük kısmı o dönemde henüz oldukça deneysel seviyedeydi. Tablo yorumlamak, şiir yazmak, beste yapmak gibi yetenekler 2015'te henüz geniş çapta erişilebilir ve etkileyici bir seviyede değildi. Hatta yoktu diyebiliriz. GPT-2 bile 2019'da tanıtıldı. Yani film çıktığında bugünkü ChatGPT benzeri bir sistem yoktu. Yani film yapay zekanın gelecekte ne yapabileceğini öngörme konusunda çok iyi iş çıkarmış. Elbette bu durumu pek çok filmde görüyoruz ama bu tahminler genelde ya çok fazla abartılmış bir sistem oluyordu ya da henüz o seviyeye ulaşmamız için hatırı sayılır bir zaman geçmesi gereken sistemler oluyordu. Ama Chappie filmi tam olarak günümüz yapay zeka tasavvurunu oldukça isabetli bir şekilde yapmış. Ama konumuz ve asıl tartışacak olduğumuz şey bu değil. Bunu sadece bir detay olarak belirtmek istedim. Asıl konumuza doğru yavaş yavaş geliyorum. Neyse, patron tabii Dion'un bu o sırada gerçek dışı gibi görünen konuşmalarını ciddiye almıyor ve açıkça silah ticareti yapan bir şirketin CEO'suna gelip şiir yazabilen bir robot önerdiğinin farkında mısın koyayım diyor. Haklı tabii. Böyle bir şirketin patronu Dion gibi heyecanlı bir gencin fütüristik heveslerini ciddiye alacak ve onun vizyonunu paylaşacak değil. Dion en azından bu geliştirdiğim sistemi imha edilecek olan o droid üzerinde denememe izin verin diyor ama CEO bunu da kabul etmiyor. Ama tabii Dion yarattığı şeyin potansiyelinin farkındadır ve ofisine geldiğinde masasındaki "hayatın sizi yaratmasına izin vermeyin" sloganını görünce bunu mutlaka bir şekilde denemesi gerektiğine karar veriyor. Elinizde böyle bir imkan varken ve tek yapmanız gereken onu bir droid üzerinde çalıştırmakken Dion'un durumunda kendinizi nasıl dizginleyebilirsiniz ki? Dion da bu dürtüsüne karşı koyamıyor ve Droid 22'yi şirketten kaçırıyor. Fakat droidler hacklenmeye karşı korumalı olduğu için koruma anahtarını da çalıyor. Dion arabanın arkasında Droid 22 ve yanında koruma anahtarıyla giderken bir yandan da onun peşinde olan bizim çete onun önünü kesiyor ve mekanlarına getiriyorlar. Burada paralel giden başka bir hikaye daha var. Tetravol şirketinde gözcülerden önce kullanılmaya çalışılmış ama başarısız olmuş, yeterli ilgiyi ve desteği alamamış bir proje var. Geyik adı verilen askeri bir robot. Oldukça güçlü silahlarla donatılmış ama komiserlik ufak suçlarla mücadelede kullanacakları robotları tercih ettikleri için böylesine büyük ve uçak bile düşürebilecek kadar ciddi bir robotu sipariş etmiyorlar haliyle. Projenin başındaki Hugh Jackman'ın canlandırdığı eski bir asker olan Vincent karakteri de bu duruma oldukça içerliyor ve o yüzden de gözcülerin yaratıcısı olan Dion'dan nefret ediyor. Bu bilgi şimdilik kenarda dursun, biz hikayemize devam edelim. Çete Dion'un arabasındaki Droid 22'yi buluyor ve onu kendileri için kullanabilecekleri şekilde yeniden programlamasını istiyorlar. Dion da bunun henüz denenmemiş bir test olduğunu ve eğer başarılı olursa tıpkı bir çocuk gibi sıfırdan öğrenebileceği, insanvari bir zeka olabileceğini söylüyor. Neyse sonuç olarak Dion biraz can korkusuyla, biraz da projesini gerçekten test edebilmek için robotu birleştiriyor ve programı yüklüyor. Program yüklenince tam da Dion'un dediği şekilde robot adeta bir çocuğu andıran davranışlar sergiliyor. Saklanıyor, korkuyor. Yolandi ona Chappie adını veriyor. Chappie ismi Güney Afrika İngilizcesinde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir ve genellikle küçük çocuk veya sevimli ve saf kişi anlamına gelir. Bu isim onun çocuksu, masum ve öğrenmeye açık bir varlık olduğunu vurguluyor filmde. Dion koruma anahtarını çıkaramadan oradan kaçmak zorunda kalıyor ve böylece dünyanın en gelişmiş yapay zekası olan Chappie bir çetenin içerisinde öğrenme sürecine başlıyor. Şimdi hızlı bir şekilde filmin hikayesini bitireyim ve asıl konumuza geçelim. Chappie çete içerisinde öğrenmeye devam ederken Ninja ona suç işlemeyi öğretmeye çalışıyor ama Yolandi daha anaç bir yaklaşımla ona iyi bir çocuk olmayı aşılamaya çalışıyor. Chappie çevresinden aldığı çelişkili mesajlar nedeniyle bir kimlik arayışına giriyor. Bir yandan sanatla ilgilenirken bir yandan da çevresindekilere uyum sağlamaya çalışıyor. Ama Dion'un ona verdiği sözlerin aksine pilinin sınırlı bir ömrü olduğunu öğrenince büyük bir varoluşsal krize giriyor. Ölmek istemiyor ama çözüm de bulamıyor. Bu sırada Vincent
Dia'nın Chappie'yi yarattığını öğrenince harekete geçiyor. Tetraval şirketinde güvenliği aşıp sistemleri sabote ediyor ve tüm gözcü robotları devre dışı bırakıyor. Şehir bir anda kaosa sürükleniyor. Polis güçleri savunmasız hale geliyor ve suç oranı hızla yükseliyor. Bu durum Vincent'ın elini güçlendiriyor. Çünkü onun yıllardır göz ardı edilen dev savaş robotu Geyik artık bir ihtiyaç haline geliyor. Tetraval şirketi çaresiz kaldığı için Vincent'a operasyon izni veriyor ve böylece o da kendi intikamını almak için dev Geyik robotunu devreye sokuyor. Bir yandan Chappie kendi bilincini nasıl kurtarabileceğini araştırırken Dia'nın bir insanın bilincini bir yapay zeka sistemine aktarma projesi üzerinde çalıştığını öğreniyor. Bu Chappie için yeni bir umut ışığı oluyor. Eğer insan zihni bir makineye aktarılabiliyorsa kendisi de bu yolla ölümsüz olabilir. Ama bunu yapmak için yeterli zamanı yok. Pilinin bitmesine saatler kala Dia'nın da Vincent tarafından ağır yaralandığını görüyor ve onu kurtarmak için hemen harekete geçiyor. Vincent dev geyik robotuyla çetenin mekanına saldırıyor. Büyük bir savaş başlıyor. Yolandi, Chappie'yi korumaya çalışırken ağır şekilde yaralanıyor ve kısa süre sonra ölüyor. Ninja büyük bir öfkeye kapılıyor ve Vincent'a saldırıyor ama başarılı olamıyor. Sonunda Chappie, Vincent'ı büyük bir öfkeyle yakalıyor ve acımasızca cezalandırıyor. Ama işler henüz bitmiş değil. Dia'nın bedeni ölümün eşiğine gelmişken Chappie onun bilincini dijital bir sisteme aktarmayı başarıyor. Böylece Dian fiziksel olarak ölse bile zihni bir robot bedeninde yaşamaya devam ediyor. Bu Chappie için büyük bir dönüm noktası oluyor. Çünkü kendi bilincini de aynı şekilde başka bir makineye aktarıp ölümsüzlüğü elde edebileceğini fark ediyor. Son sahnelerde Chappie kendi zihnini bir başka robot kabuğuna aktarıyor ve insan bilinciyle yapay zekanın birleştiği yepyeni bir varoluş biçimi ortaya çıkıyor. Film, yapay zekanın sadece bir program mı yoksa gerçek bir birey mi olabileceği sorusunu izleyiciye bırakıyor. Dolayısıyla gelelim asıl sorumuza. İnsan bilinci gerçekten dijital bir formata aktarılabilir mi? Aktarılsa bile bu şey yalnızca bir kopya mı olur yoksa ben dediğimiz şey mi? Şimdi bu noktada kendimizi derin bir çukura atmamız gerekiyor. Çünkü bunlar insanlığın henüz tam olarak cevaplayamadığı sorulara götürüyor bizi. Yani en büyük sorulardan biri olan benlik nedir sorusuna. Biz dediğimiz şey zihnimizde biriken anılar mı? Beynimizdeki elektriksel aktivitelerin oluşturduğu bir illüzyon mu? Yoksa her birimizin bedenimizden bağımsız, ölümsüz bir ruhu mu var? Bu sorular binlerce yıldır insanlık tarafından tartışılıyor ve hala kesin bir cevaba ulaşmış değiliz. Felsefe, bilim, din ve mitoloji benlik kavramını farklı açılardan ele alıp durdu. Chappie'nin hikayesi de tam olarak bu soruların ortasında duruyor. Bilim bize benliğin beyindeki biyokimyasal süreçlerin bir ürünü olduğunu söylüyor. Beynimizdeki nöronlar birbirleriyle elektriksel sinyaller aracılığıyla iletişim kurarak düşüncelerimizi, duygularımızı ve hafızamızı oluşturuyor. Böyle katı bir materyallikle bakıldığında o zaman da şu soru akla geliyor. Madem bilinç sadece bu organın içerisindeki bir şey, o zaman neden onu oradan çekip çıkaramıyoruz? Chappie filminde de bu soruna odaklanılıyordu. Dian, Chappie'ye bilincin ne olduğunu anlayamıyoruz. O yüzden onu kopyalayamıyoruz demişti. Biz yapamıyoruz belki ama ya bizden çok daha fazla gelişmiş bir yapay zeka günün birinde bunu başarabilirse? Filmde de yaşanan şey tam olarak buydu. Peki gerçek dünyada da eğer tüm bu verileri birebir kopyalayabilseydik, yani yeni bir makinede çalıştırabilseydik, ortaya çıkan şey hala biz olur muyduk? Burada karşımıza kopyalama paradoksu çıkıyor. Bir insanı bir teleport cihazına koyup tüm atomlarını anlık olarak tarayıp başka bir noktada birebir aynı şekilde yeniden oluştursak, bu kişi aslında aynı kişi mi olurdu? Yoksa bir noktada yok edilip başka bir versiyonu mu doğmuş olurdu? Felsefe benlik konusunda farklı görüşlere sahip. Descartes, düşünüyorum öyleyse varım diyerek benliğin temelinin düşüncede olduğunu söylüyordu. Yani bir şeyin kendisini fark etmesi, bilinçli olması onun var olduğunu gösteriyordu. Eğer bir yapay zeka düşünüyor, kararlar alıyor ve kendisinin var olduğunu fark ediyorsa, bu da onun bir benliğe sahip olduğu anlamına mı gelir? Ancak David Hume gibi filozoflar benliğin aslında sabit bir şey olmadığını, sürekli değişen deneyimlerden ibaret olduğunu savunuyordu. Eğer benlik gerçekten sadece bir süreçse, yani bir film şeridi gibi sürekli değişen anılar ve duygular bütünüyse, o zaman bir zihni kopyaladığımızda asıl fark ne olurdu? Orijinal kişiyle kopya arasındaki fark sadece farklı deneyimlere sahip olmaları mı olurdu? Dini bakış açısına göre benlik yalnızca beynin biyolojik süreçlerinden ibaret değil. Çoğu din benliği ruh kavramıyla ilişkilendirir. İslam'da ruh,
Allah tarafından insana üflenmiş ilahi unsur olarak tanımlanır. Hristiyanlıkta ruh, bedenden ayrı olarak varlığını sürdüren ölümsüz bir varlıktır. Budizm'de ise benlik tamamen farklı bir açıdan ele alınır. Buda'ya göre benlik sabit bir şey değildir. Sürekli değişen ve yeniden doğan bir varoluş sürecidir. Eğer benliğimiz ruhumuza bağlıysa, o zaman bilinç aktarımı mümkün olsa bile aktarılan şey yalnızca fiziksel veriler olur. Ruhu olmayan bir simülasyon ortaya çıkar. Mitolojide benlik ve ölümsüzlük kavramları sıkça karşımıza çıkar. Antik Mısır'da insanın iki farklı ruhsal unsur taşıdığına inanılırdı. Ka yani fiziksel bedeni ve enerjisi, bir de Ba yani kişinin bireyselliği, ruhu. Öldüğünde bedeni çürüyebilir ama ruhu devam ederdi. Yunan mitolojisinde ruhun ölüler diyarında yaşamaya devam ettiği düşünülürdü. Ancak insanın benliğinin onun fiziksel bedeniyle bağlantılı olduğu fikri de vardı. Eğer gerçekten bedenimiz ve fiziksel deneyimlerimiz benliğimizin bir parçasıysa, yapay bir varlığa aktarılmış bir bilinç hala tırnak içinde insan sayılabilir mi? Bu noktada size bir antik Yunan paradoksundan bahsetmek istiyorum. Teseus'un gemisi paradoksu. Bu paradoks, konuştuğumuz bu benlik tartışmasına mükemmel bir örnek. Çünkü kişisel kimliğin zamanla nasıl değiştiği ve bir şeyin aynı şey olarak kalıp kalmadığı sorusuna odaklanıyor. Antik Yunan filozofları tarafından ortaya atılan bu düşünce deneyi şunu sorar. Teseus'un gemisi yıllar boyunca seyahat ederken zamanla tüm tahta parçaları eskidiği için yenileriyle değiştirilse, bu gemi hala aynı gemi midir? Eğer tüm parçalar değiştirildiyse eski gemi nereye gitti? Ve eğer eski parçalarla aynen aynı şekilde başka bir gemi inşa edilirse asıl Teseus'un gemisi hangisi olur? Bu paradoksu Çepi'nin üzerinden düşündüğümüzde işler daha da karmaşık hale geliyor. Çepi, ölümün eşiğindeki Dion'un zihnini bir droidin içine aktardığında ortaya çıkan varlık gerçekten Dion mu yoksa sadece onun bir kopyası mı? Eğer aktarılan şey sadece verilerse bu yeni droid hala Dion'un bilinci mi yoksa tıpkı Teseus'un gemisi gibi parçaları değiştirilmiş ama özü kaybolmuş bir şey mi? Dion'un insan bedeni ölüyor ama zihni dijital olarak yaşamaya devam ediyor. Peki bu onun gerçek devamı mı yoksa yalnızca onun anılarını ve düşüncelerini taşıyan başka bir varlık mı? Eğer bilinç bir makineye aktarıldığında aynı kişi olarak devam ediyorsa o zaman kimliğimiz fiziksel formdan bağımsız bir şey mi? Ama eğer bu sadece bir kopyaysa o zaman Dion'un gerçek benliği bedeninin ölümüyle birlikte yok mu oldu? Teseus'un gemisinin bize sorduğu temel soru tam olarak bu. Kimlik zaman içinde değişse de aynı kalır mı? Yoksa yeni bir forma geçtiğinde farklı bir varlığa mı dönüşür? Bu soru yapay zeka ve bilinç aktarımı konusundaki en büyük felsefi çıkmazlardan biri. Bu aslında o kadar önemli bir konu ki. Çünkü insanoğlu olarak ilk defa ölümsüzlüğe bu kadar yaklaştık. Yüzyıllardır mitolojilerde, dinlerde ve felsefi metinlerde aradığımız ölümsüzlük artık bilim ve teknoloji sayesinde bir olasılık haline geldi. Eğer bilincimizi dijital bir ortama aktarabilirsek, fiziksel benliğimiz eskise ve yok olsa bile düşüncelerimiz, anılarımız, kimliğimiz bir şekilde varlığını sürdürebilecek. Peki bunun ahlaki, etik ve felsefi sonuçları ne olacak? Bir insanın zihnini bilgisayara aktarması tanrısal bir güç elde etmek anlamına mı geliyor? Çünkü bu süreç doğal döngüleri ve biyolojik sınırları aşmak demek. Ölüm, insan varoluşunun en büyük gerçeği ve tarih boyunca ölümle başa çıkmak için dinler, ritüeller, mitolojiler geliştirdik. Eğer ölüm artık bir kader olmaktan çıkarsa, insan olmanın anlamı da değişir mi? Eğer bilincimizi bir makineye yükleyebiliyorsak, hayatın anlamı ne olur? Bu dünyada var olmak, sadece biyolojik bir bedenin içinde yaşamakla mı tanımlanmalı, yoksa dijital bir varlık olarak da var olabilir miyiz? Bunun etik ve ahlaki boyutları da var tabii. Öncelikle bu teknoloji kimin elinde olacak? Sadece belirli bir kesimin erişebileceği bir dijital ölümsüzlük mü olacak yoksa herkes için ulaşılabilir mi olacak? Eğer yalnızca zenginler ya da seçkin bir grup bilincini sonsuza kadar sürdürebiliyorsa, bu dünya üzerinde tarih boyunca gördüğümüz en büyük eşitsizliği yaratmaz mı? Ölümsüz bir elit sınıf, sürekli yenilenen yapay bedenler içerisinde var olmaya devam ederken, geri kalan insanlar biyolojik yaşamlarına devam etmek zorunda mı kalacak? Bu durumda ölüm artık kaçınılmaz bir gerçek olmaktan çıkıp sadece bir sınıfsal ayrıcalık meselesi mi olacak? Bunun bir diğer büyük sorunu da insan doğası ve zihinsel bütünlük meselesi. Eğer bilinç bir veri tabanında saklanabiliyorsa, bu bilincin üzerinde değişiklikler yapmak, manipüle etmek, hatta yeniden programlamak mümkün olabilir mi?
Eğer bu mümkünse bu yeni varlık özgür iradeye sahip bir birey olmaktan çıkıp bir program mı oluyor? Daha da ileri gidersek bir insanın zihni bilgisayar ortamına aktarıldığında fiziksel bedene bağlı olmayan bir bilinç var olabilir mi? Ez cümle bunun kontrolsüz sonuçları olabilir. Eğer bilinç aktarımı bir gün mümkün olursa belki de bu bir ölümsüzlük anlamına gelmeyecek. Belki de bu tür bir bilinç bir noktada kaçınılmaz olarak bozulup büyük bir çöküşe sürüklenecek. Tıpkı Matrix'te programı kabul edemeyen zihinlerin hızla yok olması gibi. Belki de zihnin biyolojik bir sınırı vardır. Belki de makinelerde sonsuza kadar saklanamaz. Ya da belki de insanın doğası gereği ölümü kabul etmesi, yeryüzünde Tanrı'nın rolünü üstlenmeye kalkmaması ve bu doğal döngünün içinde yaşaması gerekiyordur. Bu soruların kesin cevapları yok ama şunu biliyoruz. Bilincin aktarılabilir olması, insanoğlunun şimdiye kadar sahip olduğu en büyük gücü eline alması anlamına gelecek. Ve tarihte her büyük gücün büyük sorumlulukları olduğu gibi, bu da en büyük etik ve varoluşsal sorunlarımızdan biri olarak karşımıza çıkacak. Bu benlik ve ölümsüzlük arayışı temalarının çok güzel bir şekilde işlendiği iki önemli sahne vardı Chappie filminde. İlki Dion'un Chappie'ye öğrenmesini geliştirmek için verdiği bir hikaye kitabında yer alan Siyah Koyun hikayesiydi. Chappie'nin kendini keşfetme sürecinde en dokunaklı ve anlamlı anlardan biri, Yolandi'nin ona siyah koyun metaforunu anlattığı sahne. Bu sahne, Chappie'nin kimlik arayışının en önemli kırılma noktalarından biri. Yolandi ona, siyah koyun diğerlerinden farklıdır ama bu onun kötü olduğu anlamına gelmez. O sadece özeldir diyor. Chappie kendisinin diğer robotlardan farklı olduğunu biliyor ama bunun tam olarak ne anlama geldiğini henüz anlamıyor. Bir robot olmasına rağmen insanlar gibi hissediyor, düşünüyor, korkuyor ve seviyor. Ancak toplum onu ne tam bir insan ne de sıradan bir makine olarak kabul ediyor. O sistemin içinde bir hata gibi görülen ama aslında özgün ve benzersiz bir varlık. İşte bu yüzden siyah koyun metaforu onun varoluşunu anlamlandırmaya çalışırken sarıldığı en önemli kavramlardan biri oluyor. Sahnenin devamında Yolandi ona "Annen senin buranı seviyor" diyerek kalbine işaret ettiğinde aslında ona bedeninden ve fiziksel formundan bağımsız olarak benlik kavramını anlatıyor. O an Chappie için bir aydınlanma anı. Bir makine olabilir, bir metal yığını gibi görünebilir ama benliği sadece fiziksel kabuğundan ibaret değil. Kendini makinelerden ayıran şeyin ne olduğunu sorgularken Yolandi'nin bu sözleriyle benliğin sevgiyle, hissetmekle ve bir ruh taşıyıp taşımamakla ilgili olduğunu kavramaya başlıyor. Bu sahne aslında filmde ruhun, bilincin ve benliğin ne olduğu sorusuna doğrudan bir yanıt. Video boyunca sürekli sorguladığımız eğer insan bilinci bir makineye aktarılırsa o şey hala bir birey olabilir mi? Yoksa sadece bir kopya mı olur sorusunun Chappie'nin üzerindeki iz düşümü bu. Siyah koyun gibi o da diğerlerinden farklı ama kendine ait bir ruhu ve varlığı olduğunu hissediyor. Yolandi'nin ona verdiği bu öğreti, Chappie'nin hem bireyselliğini kabul etmesini hem de kendisini bir makineden fazlası olarak görmesini sağlıyor. Bir diğer önemli sahne ise Chappie'nin varoluşsal kaygılarının doruk noktasına ulaştığı sahnelerden biri. Dion'a yönelttiği, "Beni neden öleceğim bir bedende yarattın?" sorusunu sorduğu sahne. Bu sahne aynı zamanda insanlığın ölümsüzlük arzusunu da yansıtan derin bir sorgulama anı. Chappie öğrenme sürecinde artık sadece çevresini ve insanları anlamaya çalışmıyor. Kendi varlığını ve sonunu da sorguluyor. Bu aslında insanlığın binlerce yıldır içinde bulunduğu varoluş krizinin tam bir yansıması. Ölüm, insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeği ama insanoğlu her zaman bu gerçeği reddetmenin yollarını aradı. Antik uygarlıklardan bu yana insanlar sonsuz yaşamı kazanmanın yollarını aradılar. Firavunlar bedenlerini mumyaladı. Simyacılar felsefe taşını aradı. Dinler cenneti bir tür ruhsal ölümsüzlük olarak sundu ve günümüzde bilim insanları bilinç aktarımı üzerine çalışıyor. Yani Chappie'nin sorduğu bu soru aslında her insanın içsel olarak hissettiği bir korkunun, ölümle yüzleşmenin bir yansıması. Burada önemli nokta Chappie'nin bu soruyu kendi yaratıcısına yani Dion'a yöneltmesi. Tıpkı bir insanın "Tanrı neden bizi ölümlü yarattı?" diye sorması gibi. Bir varlık kendisini yaratan güce sitem ediyor ve kaderinin neden bu şekilde yazıldığını anlamaya çalışıyor. Eğer Chappie'nin varoluş korkusu insanlarla aynı duygusal tepkiyi ortaya çıkarıyorsa, bu onun benlik kazanmış bir varlık olduğu anlamına gelmez mi? İnsanlar yaşamlarının sonsuz olmadığını öğrendiğinde, yaptıkları şeylerin anlamı olup olmadığını, hayatın geçici olup olmadığını sorgularlar. Chappie de aynı yoldan geçiyor ve yaşadığı sürenin neden sınırlı olduğunu anlamaya çalışıyor.
Belki de insanı insan yapan şey yalnızca öğrenmek, sevmek ya da üretmek değil, ölüm bilincine sahip olmak ve ona karşı bir anlam arayışı içinde olmaktır. Chappie, insanoğlunun binlerce yıldır cevaplayamadığı sorularla yüzleşirken belki de insan olmanın ne anlama geldiğini en iyi sorgulayan varlığa dönüşüyor. Yolandi ile geçirdiği kısacık zamanda bile onunla çok fazla şey paylaşıyor ve onun anılarını bir diske kaydediyordu. Annemin yedek bilinci adını verdiği bu bellek sayesinde de öldükten sonra onu bir droid bedeninde geri getiriyordu. Ve bunu yaparken Chappie'nin söylediği şey oldukça manidar. Şimdi ikimiz de siyah koyun olduk anne.